Merhaba değerli dinleyenlerim, ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Bugün 3 Şubat günlerden çarşamba. Sizlere bugün aşı çok daha güçlü ve hızlı antijenik yapı sağlıyor. Peki tek doz COVID-19'a karşı koruma yeterli mi? Bu konuda kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Şimdiden beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Size Covid'siz bir dönem diliyorum. Hastalığın pik yaptığı bu dönemde inşallah bu pik geriye kırılır ve hızımız inşallah yakın zamanda azalır hastalarımız. Covid-19 aşının türüne göre değişmekle birlikte %65 ile %89 oranında koruduğu ve mikroorganizmaların vücuda alınsa bile hastalığın oluşmayacağını öngörülüyor. İlk doz aşı olunduktan sonra aradaki bir yıllık sürede tam koruyuculuk olmadığı için virüs kapma ihtimalinin olduğunu belirten uzmanlar, vücutta az miktar hücrenin virüsü tanıyor olacağı için hastalığın hafif geçireceğini ifade ediyorlar. Uzmanlar aşı yapıldıktan sonra kişinin hasta olarak değerlendirilmeyeceğini ve PCR testi yapılması halinde sonucun negatif olacağını vurguluyor. Aşının virüse karşı etkileri ve gerekliliği ile önemli bilgiler sunmaya çalışacağım. Virüs kapılsa da hafif geçirilmesi bekleniyor. Aşının türüne göre değişmekle birlikte aşı olunduktan sonra %65 ile %98 oranında koruma sağlayabiliyor. Mikroorganizma vücuda alınsa bile hastalığın meydana gelmeyeceğini öngörüyoruz. Aşı yapıldıktan sonra COVID olunursa eğer aradaki %30 ya da %10'luk dilimde olmak gerekiyor. Oradaki tabloda beklenti aşı olanlar hasta olsa bile hastalığı hafif geçirmeleridir. Hastanede ya da yoğun bakımda yatan hastaya dönüşmeden virüsü vücuda alsalar bile üst solunum yolu enfeksiyonu olarak basit bir şekilde geçirmelerini bekliyoruz. İlk doz aşıdan sonra virüs kapma ihtimali var. İlk aşı olduktan sonra aradaki bir ay içerisinde tabii ki koruyuculuk tam olmadığı için virüsle hastalık kapma ihtimalinin olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Virüsün vücuda girmesi ve hastalığa yakalanma ihtimali bulunuyor. Ancak hastaların o süreci hafif atlatmasını bekliyoruz. Çünkü vücutta az da olsa bir miktar hücre bu virüsü tanıyor olacak. O noktada tamamen kişinin bağışıklık sistemi önemli. Tek dozluk aşının bile oldukça yüksek antikor oluşturabileceği bir hasta kitlesi olacaktır. Covid-19 virüsünün aldığı anda bir doz aşı olduğu ve antikor geliştiği için hastalığı hafif geçirdiğini göreceğimiz bir hasta grubu olacak. Bir doz aşı ile hiç korunmayan, antikoru hiç yükselmeyen hasta grubu da olacaktır. Hiç aşılanmamış gibi olan bu koronavirüs vücuduna bir aylık dönemde alıp da gerçekten ağır hastalık geçirenler de olacak. Buna dikkat etmemiz gerek. Hastaya göre mutlaka değerlendirilme yapılması lazım. Hastaya göre değerlendirme yapacağının altını çizmek istiyorum. Aşı olsa da olmasa da hastanın şikayetleri ön plandaysa
tedavisini mutlaka uygulamamız gerekir. Şikayet ya da semptomlar az ise ona göre tedavi uygulayacağız. Tek doz aşı şu anda hastalığı tamamen korumada yeterli değil. Şimdiki bilgiler bunu gösteriyor. O yüzden çok büyük ihtimalle vücutlarına bir virüs girdiğinde hasta olabilirler ama hastalığı hiç aşı olmayanlara göre daha hafif geçireceğini bekliyoruz. Aşıdan sonra yapılacak PCR test sonucu negatif çıkar. Aşı yaptırdıktan sonra kişinin hasta olarak değerlendirilmeyeceğini dile getirmek istiyorum. O yüzden PCR testi negatif çıkacaktır. PCR testi vücutta o anda hastalık yapma yeteneğinde olan bir mikroorganizmanın tespit edilmesine dayalı bir testtir. Solunum yolu akıntılarından sürüntü yoluyla aktif olan hastalık oluşturma yeteneğinde olan virüsü tespit ederek PCR testinin pozitif olduğunu görebiliyoruz. Ancak aşı olan kişilerde böyle bir mekanizma olmaz. Aşı olanların süper taşıyıcı olma ihtimali bulunmuyor. Süper taşıyıcılığın farklı bir kavram olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle vücutta çok fazla mikroorganizma olsa da o mikroorganizmanın nasıl bir özelliğe sahip olduğu önemli. Aşıdan sonraki mikroorganizmalar hastalık üretme yeteneğini ortadan kaldırmış virüslerdir. O yüzden süper taşıyıcı olduklarını düşünmelerine gerek olmadığını söyleyebiliriz. Hücreler aşı sayesinde virüse hazır oluyor. Bu gerçekten önemli. Özellikle bu aşı hastalık yapan mikroorganizma ile hasta olmadan önce tanışmamızı sağlıyor ve bizi hastalığa karşı korumak için yardımcı oluyor. Hastalığa sebep olan mikroorganizmanın zayıflatılmış hastalık yapma gücü azaltılmış hali ile vücudumuzun tanışmasını sağlıyor. Vücuttaki hücreleri hastalık yapma gücü azalmış aşı uyarıyor ve hafıza hücrelerine o mikroorganizmayı yerleşiyor. Mikroorganizmaya karşı hangi hücrelerin kullanılması gerektiğini vücut öğrenmiş oluyor. Gerçek hastalık etkeni virüs vücuda girdiğinde artık hücreler hazır oluyor. Eğer aşılanırsak daha hızlı ve daha güçlü yanıt verebiliyoruz. Gerçek hastalık etkeni aşı olduğumuz halde vücudumuza girebilir ama onu ortadan kaldırmamız kesinlikle çok daha büyük bir ihtimal olur. Çok daha güçlü ve hızlı bir antijenik yapı için aşı oluyoruz. Evet, aşı konusunda beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ne kadar aşı olsak da kişisel hijyene, sosyal mesafeye ve maske takmaya önem göstermemiz gerekir. Bu konuda bilinçli davranıp kurallara uymak gerçekten önemli. Hiç kimse sevdiğinin insanın yoğun bakımda solunum zorluğuyla ya da ölmesini istemediği için lütfen bu kurallara uyalım. Hepinize sağlık dolu günler dilerim. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Hepinize Lefke'den saygı ve selamlarımı sunuyorum.